Herkese yeniden merhabalar. Bugün incecik böyle gözleme gibi incecik içli köfteler tarifi vereceğim. Ve çok kolay, çok pratik. Evde salça kutunuz varsa mutlaka yapmanız gereken bir tarif. Ve hemen tarife geçiyorum. 2 su bardak klasik su bardaklarıyla seferkitel kullanıyorum. Seferkitel artık bütün marketlerde var, her yerde var. O kadar çok anlattı ki artık her yerde çıktı ve her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz güzel bir yarmanın incetilmiş halidir. Şu şekilde yazıyor. İçli köftelik yazıyor. Seferkitel içli köftelik yazıyor. Bunu artık bütün marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Kettle'imi koyduktan sonra üzerine 1 su bardağı köftelik normal bulgur kullanıyoruz. Kettle'in yoğurması çok kolay, çok pratik oluyor. Bakın ikisinin arasında fark var. Kettle daha beyaz olur, köftelik bulgur daha sarı olur. Kettle'den 2 bardak, köftelik bulgurdan 1 bardak koyduktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Ve 1,5 su bardağı su ekliyorum. Suyu yavaş yavaş ekliyorum. Azar azar ekliyorum ki görün diye. Şimdi 1 bardak suyu ekledim. Sonra yarım su bardağını da azar azar ekliyorum ki kıvamını göstereyim. Çünkü çok soran oluyor. Bunun su ayarını, kıvamını nasıl tutturabilirsiniz? Sıcak su arkadaşlar. Böyle kaynamış 1 dakika beklemiş sıcak su olacak. Böyle ocaktan alır almaz kaynar kaynar döktüğümüzde pişmiş oluyor bulgurumuz. Yoğurması güzel olmaz. Ayarını bu şekilde tutturabilirsiniz arkadaşlar. 1,5 su bardağında suyumu koyduktan sonra elimizle sıkıyoruz. Suyu akıyorsa tamamdır. Böyle çok sulu sulu olmayacak tabii ki. Onu mutlaka ayarını tutturmak gerekiyor. Kapağını kapatıp ve hemen dinlenmeye bıraktım. Bu arada 3 adet büyükbaş soğanımı doğradım. Tavama aldım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra 300 gram kıymamı ekledim. Soğan kavrulduktan sonra ekledim. İsterseniz önce soğanı kavurabilirsiniz. Ben öyle sevmediğim için önce soğanın çiğ kokusunun gitmesini seviyorum. O yüzden önce soğanı kavuruyorum. Soğanı kavurduktan sonra kıymamı ekledim. Onu da iyice kavurduktan sonra ikisi iyice suyunu çekmiş olacak. Böyle tane tane olmuş olacak. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar domates salçamı ekledim. Karabiber, pul biber, tuzumu da ekledikten sonra biraz da kimyonu ekledim. Bunları hepsini damak tadınıza göre az veya çok ekleyebilirsiniz. Onları kendiniz ayarlayın. İyice kavrulduktan sonra hepsi beraber en son maydanozumu ekledim. Ocağımı kapattım ve artık bunu soğumaya bırakıyorum. Bu arada hamurumuz da dinlenmiş oldu. Dediğim gibi arkadaşlar mutlaka su ayarına dikkat edelim lütfen. Başta çok su koyarsanız sonradan yoğuramazsın. Elinize de yapışır cıvık cıvık bir hamur olur. Ondan içli köfte yapamazsınız. Tam da benim yaptığım gibi yapın lütfen. Bakın hamurum dinlenmiş ve kurumuş. Yani hemen böyle cıvık cıvık değil. Şimdi elimizi hafif ıslata ıslata hamurumuzu yoğuracağız. Böyle su içine dökerek değil, elimizi ıslatıyoruz sadece ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Zaten kitel yapışkan bir hamur olduğu için, yapışkan bir bulgur olduğu için hemen yoğruluyor. Diğer içli köftelere göre bu çok daha kolay oluyor. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi hemen birbirine yapıştı bile. Bunu 3-4 dakika yoğurmanız yeterli oluyor. Elimizi ıslata ıslata yoğuruyoruz ve kıvamını bu şekilde tutturuyoruz. Bunu herkes yapabilir. Bu tarif gerçekten çok kolay, çok pratik. Bu normalde haşlama bir içli köfte tarifidir. Ben size hani ben kızartma seviyorum diyenler için biraz farklılık yaptım. İçine 1 adet haşlanmış patates ekliyorum. Eğer bunu eklediğinizde isterseniz haşlarsınız, isterseniz kızartırsınız. Ya da evde haşlama sevmeyen biri varsa bana kızart dediğinde bu tarifle hem kızartma hem haşlama yapmış olursunuz. 1 adet haşlanmış patatesimi de ekledikten sonra tekrar yoğuruyorum. Patatesini de iyice yoğuruyorum. Kolaylık olsun diye isterseniz patatesinizi önceden ezin, sonra hamurunuza ekleyip yoğurursanız sizin için daha kolay da olabilir. Bu şekilde hamurumu iyice toparladım.
İyice güzel bir hamur yoğurdum. Çok fazla uzun sürmedi. Dediğim gibi 3-4 dakika sürdü. Ve şimdi yapımını göstereceğim. Evde böyle salça kutunuz varsa çok kolay ve çok pratik olacak. İncecik, gerçekten gözleme gibi incecik bir hamur yapacaksınız. Şimdi bir tane böyle ceviz büyüklüğünde bir beze aldım. Elime, görüntüde gördüğünüz gibi parmağımla açtım ve içine yeteri kadar iç harç koyuyorum ve ağzını kapatıyorum. Üzerindeki fazlalık hamuru alıyorum. Köftemiz kalın olmaması için. Salça kutusunun üzerine hemen bir poşet koydum. Poşet koymasanız da oluyor. Ama poşet olunca daha rahatlık oluyor. Çok hani uğraşmadan hemen çevirip alıyorum. Ve üstte de bir poşet bu şekilde bastırıyorum. İçli köftem hazır arkadaşlar. Bu kadar kolay, bu kadar pratik ve incecik içli köfteler oluyor. Dediğim gibi gerçekten bunu herkes yapabilir. Hem de sizin için patates de içine koyduğum için, kızartma sevenler için bu isterseniz kızartabilirsiniz. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Çok böyle ince açmanıza gerek yok. Zaten o kendiliğinden inceliyor arkadaşlar. Hemen elimle, parmağımla biraz açtıktan sonra yeteri miktarda içine dolduruyorum. Ağzındaki bütün fazlalık hamurları alıyorum. Hafif yuvarladıktan sonra böyle arada patlak falan olursa onları yama yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hiçbir şey olmaz. O kenarında akan yağlara da aldanmayın. Onlar patlak değil arkadaşlar. Hiç haşlarken veya kızartırken hiç dağılma, hiçbir şey olmuyor. Hemen tekrar poşetle üzerine bastım ve incecik yaptım. İstediğiniz kadar bunu büyük yapabilirsiniz. Kutunun ağız kısmına kadar büyük yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız, kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak, videolarımı sevdiklerinizle paylaşarak ve kaydederek bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bunun gibi birçok içli köfte tarifim, mantı tariflerim var, et konservelerim var. Mutlaka izlemeniz gereken çok güzel videolarım var. Onları izleyip faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde bütün içli köftelerimi hazırladım. Şimdi birazını dondurucuya atacağım. Birazını haşlıyorum. Birazını da kızartıp hemen size göstermek istiyorum. Tepsidekileri hemen dondurucuya atacağım ve geri kalanlarını kızartıyorum. Tavamı ocağa aldım. Önce kısık ateşte ısındıktan sonra harla ateşe aldım. İyice kızaran yağımın içine içli köftelerimi aktarayım. 4 adet kızartacağım. Size sadece nasıl kızartıldığını göstermek istiyorum. Dondurucudan çıkardıktan sonra da aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İster çözdürün, isterseniz hemen bu şekilde kızartın veya haşlayın, hiç fark etmez. O soru da çok geliyor. Hemen mi yapalım, çözdürelim mi? İkisi de oluyor. Nasıl isterseniz o şekilde yapın. Çözdürünce daha güzel olur tabii ki. Ama çözdürmeden de hemen kızartabilirsiniz. Ve kızaran içli köftelerimi böyle çevire çevire kızarttım ki her tarafı eşit kızarsın. Kızardıktan sonra içli köftelerimi kevgir yardımıyla hemen çıkarıyorum. Diğer tarafta da suyumu koydum. O şu anda haşlanıyor. Haşlanan suyun içine bir çay kaşığı tuz attım. Ve içli köftelerimi atıyorum içine. Kısık ateşte haşlanmayacağız arkadaşlar. Kısık ateşte hamur kendini salıyor ve içli köfteler dağılabilir. Kesinlikle kısık ateşte olmayacak. Orta harlı veya harlı ateşte içli köfteler pişmeli. Gördüğünüz gibi içli köfteleri içine attım. Sadece bir kere spatula yardımıyla çeviriyorum ki tencerenin dibine yapışmaması için. Ve sular içli köftenin üzerine çıkmış olması gerekiyor. Şimdi bakın, kaynadıkça içli köfteler üste çıkmaya başladı. Artık bu aşamadan sonra dakika tutabilirsiniz. Bakın, içli köfteler hepsi üste çıktı. Aynı mantı gibi, makarna gibi. Üste çıktıktan sonra 4-5 dakika arasında haşlayabilirsiniz.
Ve içli köftelerimi kevgir yardımıyla bu şekilde çıkarıyorum. Şöyle kıvamını da göstereceğim arkadaşlar. Bakın incecik, hiçbir dağılma olmadı, hiçbir şey olmadı. Kızartma da içinde patates olduğu için kabarıyor arkadaşlar. Böyle pofidik oluyor. O da çok güzel oluyor. Bizim tercihimiz tabii ki haşlamadır. Biz genelde haşlama severiz. Ama kızartma sevenler için de çok güzel oluyor. Şöyle incecik, gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Eğer tam tarife uyarsanız, tam izlerseniz, tekrar tekrar sarıp hamur kısmını bakabilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli izlerseniz çok güzel içli köfteler yapabilirsiniz. Bakın incecik, mis gibi içli köfteler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.